Bu yepyeni detaylı incelememize hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte adeta teknolojik birer dedektif gibi davranacağız. Amacımız, ilk bakışta çözülmesi imkansız gibi görünen bir mühendislik gizemini ünlü TRIZ metodolojisiyle kullanarak adım adım aydınlatmak. İnceleyeceğimiz vaka, görünüşte basit ama etkisi devasa olan, kendi kendini temizleyen güneş panellerine ait çok özel bir Amerikan patenti. Hazırsanız, yenilikçi düşüncenin sınırlarını zorlayan bu harika tasarıma hemen dalalım. İlk olarak odaklanmamız gereken nokta, ortadaki o büyük problem ve neden olduğu devasa kayıp. Lütfen gözünüzün önüne, çölün tam ortasında, uçsuz bucaksız devasa bir güneş paneli tarlası getirin. Güneş parıl parıl parlıyor, her şey tıkır tıkır işliyor diye düşünebilirsiniz. Ama durum pek de öyle değil. Sadece birkaç gramlık incecik bir toz tabakası bile tüm bu sistemin felaket boyutunda bir verim kaybı yaşamasına neden olabiliyor. Kum ve toz tanecikleri güneş ışığını bloke etmeye başladıkça elektrik üretimi o mükemmel %100 seviyesinden yavaş yavaş düşmeye başlıyor. %82, sonra %65 ve en nihayetinde sistemi adeta felç eden %58 seviyesine kadar çakılıyor. Neredeyse yarı yarıya bir enerji kaybından bahsediyoruz. Düşünsenize, bu milyonlarca dolarlık zarar demek. Peki, bu durumda ilk akla gelen geleneksel çözümler nelerdir? Tabii ki yıkamak, silmek ya da otonom bir makine kullanmak, değil mi? Ne yazık ki bu geleneksel yöntemlerin hepsinin üstünü tek tek çizmek zorundayız. Suyu kullanamayız çünkü çölün ortasında su yok, bulsak bile bu devasa bir israf olur. İnsan gücünü kullanamayız çünkü işçilik maliyetleri astronomik seviyelere çıkar. O zaman robot gönderelim diyoruz ama robotlar da son derece pahalı ve o acımasız çöl şartlarında sürekli karmaşık bir bakım gerektiriyorlar. Yani anlayacağınız tam bir çıkmaz sokağın içindeyiz. İşte tam bu noktada yönümüzü bulmak için o meşhur TRIZ çelişki matrisi devreye giriyor. Olayın kilit noktası tam olarak şu teknik çelişkide yatıyor. Bir yanda umutsuzca panelin üzerindeki tozu uzaklaştırmak ve kaybettiğimiz verimi geri kazanmak istiyoruz. Fakat diğer yanda bunu yaparken ekstra enerji harcamayı veya sisteme yeni hareketli karmaşık mekanik parçalar eklemeyi kesinlikle reddediyoruz. Geleneksel mühendislik genelde burada bir uzlaşma arar. Ancak TRIZ yaklaşımı çok nettir. Uzlaşmayın, çelişkiyi tamamen yok edin, der. Ve bu noktada Matrix bize beyin fırtınası yapabileceğimiz 4 çok net harika ipucu veriyor. Prensip 28, yani mekanik sistemi tamamen ortadan kaldırmak. Prensip 30, ince filmler veya esnek kabuklar kullanmak. Prensip 19, sürekli değil, periyodik veya darbeli bir eylem uygulamak. Ve son olarak prensip 24, işi yapmak için bir aracı kullanmak. Bu 4 prensip bizi o mucizevi çözüme götürecek yapı taşlarımız olacak. Gelelim bu soyut ipuçlarının nasıl somut, görünmez bir patent çözümüne dönüştüğüne. Boston Üniversitesi'nden çıkan US 9,433-1136B2 numaralı patente bir yakından bakalım. Bu tasarım az önce saydığımız o ipuçlarını alıp görünmez bir başyapıta dönüştürüyor. Klasik yöntemleri tamamen bir kenara atıp müthiş yenilikçi bir sıçrama yapıyorlar. Ortada ne bir fırça var, ne su var, ne de hantal bir temizlik robotu. Bunun yerine doğrudan panelin camı üzerinde sessizce duran, gözle görülmeyen bir elektrik alanı var. Geleneksel çözümlerin çaresiz kaldığı o koca çöl ortamında bu teknoloji paneli tertemiz tutmayı başarıyor. Peki ama sihir gibi duran bu görünmez sistem gerçekte nasıl çalışıyor? Sistem aslında 3 temel adımda o bahsettiğimiz prensipleri harmanlayarak çalışıyor. İlk adımda şeffaf elektrotlar incecik bir filmin içine gömülüyor. Bakın prensip 30 ve 24 doğrudan devrede. İkinci adımda sisteme sürekli elektrik vermek yerine çok kısa, periyodik elektrik darbeleri gönderiliyor, yani prensip 19'daki periyodik çalışma devreye giriyor. Ve son adım, yüzey boyunca ilerleyen bir elektrik dalgası oluşuyor ve bu dalga, toz parçacıklarını adeta görünmez bir el gibi panelin kenarına doğru itip aşağı atıyor. Hareketli mekanik bir parça var mı? Kesinlikle yok. İşte bu da prensip 28'in ta kendisi. Bunu yüzeyde çalışan görünmez bir elektrik süpürgesi gibi düşünebilirsiniz. Sadece birkaç dakika içinde yüzeydeki tozun %90'ından fazlası tamamen temizleniyor. Üstelik sıfır hareketli parçayla ve enerjiyi adeta sadece yudumlayarak, yani inanılmaz düşük bir enerji tüketimiyle çalışıyor. Tek kelimeyle muazzam bir zeka. Ortadaki bu mühendislik gizemini çözdüğümüze göre artık ideal sonuca ve geleceğin teknolojisine bakabiliriz. TRIZ'in sormaya en sevdiği sorulardan biri şudur: İdeal nihai sonuç nedir?
İdeal sistem aslında hiç var olmayan ama görevini yine de eksiksiz yerine getiren sistemdir. Burada teknolojik evrimde çok temel bir sıçrama görüyoruz. Klasik düşünce yapısı insanlardan makinelere, oradan da robotlara doğru bir evrim çizer. Ancak yeni evrimsel trend, o hantal gürültülü mekanik sistemlerden uzaklaşıp zarif, görünmez alanlara ve akıllı yüzeylere doğru ilerlemek yönünde. Fiziksel donanım azalıyor ama sistemin zekası ve işlevselliği katlanarak artıyor. Ve işin en heyecan verici yanı, bu yenilikçi vizyon sadece güneş panelleriyle sınırlı değil. Düşünsenize, aynı mantığı kullanarak yapay zeka ile temizlik zamanını kendi belirleyen sistemler, rüzgar yönüne göre elektrik alanını değiştiren paneller veya yağmur yağdığını hissedip sistemi kapatan akıllı yüzeyler üretebilirsiniz. Hatta bunu otomobil camlarında, güvenlik kameralarının lenslerinde ve uzayın derinliklerinde süzülen, bakım gerektirmeyen dev teleskoplarda bile kullanmak mümkün. Bu mantığı bir kez kavradığınızda geleceğin sınırlarını siz çizersiniz. Tüm bu anlattıklarımız TRIZ felsefesinin o harika temel kuralını kusursuz bir şekilde özetliyor aslında. En iyi makine kendi işini kendi yapandır. Yani dışarıdan bir müdahaleye, bakıma veya karmaşık bir robota ihtiyaç duymadan problemin tam ortaya çıktığı yerde kendi kendini yöneten sistemlerdir asıl hedefimiz. Artık en zarif ve en güçlü mühendislik çözümlerinin genellikle çıplak gözle görülemeyen, görünmez ilkelerden doğduğunu biliyorsunuz. Şimdi top sizde. Bu görünmez TRIZ prensiplerini kullanarak sizin çözeceğiniz ilk bakışta o kesinlikle imkansız denilen sıradaki büyük çelişki ne olacak? Bir sonraki analizimizde görüşmek üzere. Merakla ve yenilikle kalın.